Bugün portakal ve limon yağı yapacağız ve bunun için en basit yöntemi göstereceğim size. Hiç rendeyle uğraşmadan 5 dakika içinde ikisini de yapabileceğiz. Ama bunun için öncelikle limonumuzu ve portakalımızı sirkeli suda beklettik. Ondan sonra iyice yıkadık ve kuruladık. Kuru olması çok önemli. Yağın kalitesini bozar ıslak olursa. Önce limondan başlıyoruz. Ve en basit yöntem, en büyük yardımcımız mutfakta soyacağımız. İnce bir şekilde gördüğünüz gibi hiçbir beyazı yok. Hiç rendelemeye gerek kalmadan yarım saat rendeyle uğraşmayacağız ve 2 dakikada bütün limonları soyacağız. Kabuklarını alacağız. Çok tabi derine inmeden yüzeysel. Bu yağı cilt için kullanıyorum ben. Ama farklı yöntemler için kullananlar da var. Saç için kullanılıyor. Sivilcelerde kullanılıyor. Varislerde kullanılıyor. Ya birçok alanda kullanılıyor aslında. Herkes farklı amaçlar için yapıyor bunu. Ama aktardan alıp kullanmaktansa kendimiz yapmayı tercih edelim. Çünkü en sağlıklısı. Biz 2 tane limon kullanacağız. Bu limon yağını evde salatalarda, yiyeceklerde, tatlılarda bile kullanabiliriz. Harika bir limon lezzeti bırakıyor kattığımız gıdalarda. Aroması. Çünkü hazır aldıklarımızı gıdalarda kullanamıyoruz. Saçta, ciltte belki ama gıdada hayır. Bunu hepsinde kullanabiliriz. Şimdi bu benim işimi görecek. Şimdi bunların hepsini bir araya topluyoruz. Hiç rendelemeden. Ve kabuklarımız hazır bile. Bunları daha sonra süzeceğimiz için çok küçük ve minik olmasına gerek yok. Bizim için önemli olan yağı özünü bırakması. Zaten yeteri kadar da küçüldü bence. Şöyle son bir tur geçelim. Şimdi bunların hepsini bir araya topluyoruz. Hatta şöyle bir tur daha hazır bir araya gelmişken. Evet. Bunların hepsini cam kavanoz, plastik bir malzeme kullanmayın. Hepsini içine dolduruyoruz. Ve bunun bir parmak üzerine çıkacak kadar yağ ekleyeceğiz. Şimdi videomuzu durdurduk çünkü portakallarımızı da soymak istedim. Gördüğünüz gibi bayağı üstten bir şekilde aynı yöntemle soydum, doğradım. Şimdi bu eziyeti size yaşatmak istemedim. Aynı görüntüleri tekrar izlemeyin diye. Ben o kısmı tekrar hazırladım ve sizin için buradan devam ediyorum. Parçaladığımız limon kabuklarını kavanozumuzun içine aktarıyoruz. Söylediğim gibi cam kavanoz olması mühim. Çünkü bunu güneşte bekleteceğiz. Plastikler kimyasallarını bırakabilir. Bu da fayda görelim derken zarara sebep olabilir. Tahtamızı alalım öncelikle. Şöyle kabasından kenara aldık. Daha sonra saf zeytinyağımız var. Bu gerçekten organik bir yağ. Siz de bulabilirseniz tercih edin. Bulamazsanız güvendiğiniz markaların yağlarıyla yapabilirsiniz. Şimdi bunu tabii bu da ikisi de ikişer tane ama portakal büyük olduğu için daha fazla çıktı.
Üzerine bir parmak geçecek kadar koyacağız yağımıza. İkisine de eşit miktarda. Oradan görünebiliyor mu bilmiyorum. Şöyle bir çalkalayacağız çünkü iyice aşağısına inmesini sağlayalım. Biraz daha geçmesini sağlayacağız. Bence bu kadar kafi. Şimdi aynı şekilde bakın çöktükçe tam bir parmak kalınlığında bir boşluk oluştu üzerinde. Aynı şekilde limonumuza da koyacağız bunu. Şöyle hafiften çalkalıyoruz. Çökmesini bekliyoruz. Evet. Bence bu da kafi. Daha sonra kapağımızı kapatıyoruz. Ve bunların hazır olmasını 40 gün beklememiz gerekiyor. İyice özlerini bırakması için. Portakal yağını da aynı limonda kullandığımız gibi ciltte daha çok kullanılıyor bu. Ve dediğim gibi tatlılarda, gıdalarda, salatalara bile ekleyebilirsiniz. Çünkü içindeki zaten saf zeytinyağıdır ve portakal kabuğu. Lezzetini çok güzel bırakıyor bunlar. 40 gün boyunca bunları güneş gören bir yerde, güneş görmüyorsa aydınlık bir yerde, hani eviniz uygun değilse, çok güneş almıyorsa bir pencere arkasında bırakabilirsiniz. Güneşte olması bunların iyice özünü bırakmasını sağlayacaktır. Bozulur diye düşünmeyin. Zaten normalde yapımı da bu şekilde. 40 gün bekledikten sonra bunları başka bir şişenin içine tülbent yardımıyla süzerek aktarın ve çıkan yağı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İkisini de aynı şekilde 40 gün bekletin. Daha sonra yağımız hazır. Teşekkür ederiz.